gidemem ki. Bana mı? Çok mu yüzbaşı? Hemen Z işareti vurun. İşte bak, burayı cennet yapmalıyız. Palyaço işimize yarar. Bütün starların büyük yapımcılar tarafından kapatıldığı bir dönem. Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Filiz Akın gibi yıldızlardan film için zaman koparmak imkansız. Bütün bu olumsuzlukların arasında film çekmek isteyen genç ve acar bir yönetmen vardır. Büyük starlarla çalışmadığı sürece filmlerinin gişe yapamayacağının farkındadır ve bir çıkış yolu arar. Bir gün bir vapur yolculuğunda aradığını bulur. Birçok yolcunun gazetede çizgi roman okuduğunu fark eder. İşte o anda kafasında bir ışık belirir. Çizgi romanda yüzü görünmeyen bir adamdır herkesin ilgisini çeken. Ben bunu çekeyim, nasılsa yüzü görünmüyor diye düşünür. Ve başrolde kıyafetin olduğu bu fantastik romanı filmleştirir. Artık yeni bir akım başlamıştır. Fantastik Türk sineması. Yolcuların tutkuyla okudukları o çizgi roman Killing'den esinlenerek karşıt kahraman Killing filmlerini yaratır. Killing, İstanbul'danın rekorlar kırarak izlenmesinden sonra yeni bir seri izleyiciyle tanışmış olur. Killing Soy ve Öldür, Killing Uçan Adam'a karşı peş peşe izleyiciyle buluşur. Bu seri onun pratik zekasının ve çocukluğunda içinde büyüdüğü hayal dünyasının düşsel gerçekliğe dönüştüğü andır. Böylece star sorununu da ustalıkla çözmüş olur. ...1 Şubat 1932'de Arnavutköy'de doğmuşum. Ailenin son çocuğu, yani 6. çocuğu olarak doğmuşum. Annem Enise İrfan, babam Mehmet Hikmet. Dedem önemli bir kişi. Çünkü bizim asıl çıkışımız Samsun'un Vezir Köprüsü'nden olmuş. Dedem Vezir Köprüsü'nden İstanbul'a Fatih Medresesi'ne gelmiş ve medreseyi birincilikle bitirmiş. Oradan Marif Okulu'na girmiş, öğretmenlik tahsilini bitirmiş. Sonra Karadeniz Ereğlisi'ne tayini çıkmış. İlkokul öğrencisiyken okuduğu Binbir Roman ve Çocuk Sesi dergilerindeki bütün o çizgi romanlar onun hayal alemini süsleyen kahramanlar olmuştur. Çizgi romanlar dışında bir tutkusu daha vardır Yılmaz'ın: sinema. Yeşilçam'ın efsanevi kurgucusu olarak bilinen küçük abi Orhan Atadeniz sayesinde girebildiği Arnavutköy'deki yazlık sinemalarda her filmi en az 3'er 4'er kez izler. Yazlık sinemanın sahibinin abi Orhan'ın patronu olması, uçsuz bucaksız hayal dünyası olan küçük Yılmaz'ın beyaz perdenin büyülü dünyasına kapılmasına ön ayak olur. Sinemacılığa başlaması yine ağabeyi sayesinde lise sonrasında gerçekleşir. Velhasıl Kabataş Lisesi'nden mezun olduğum zaman o devirlerde olgunlaşma vardı. Şimdiki üniversite giriş imtihanlarının yerine geçen ve ben bir sene fende okuyordum. Bir sene beklemem lazım geldi matematikten kaldığım için. 50-51 senesi arası idi ve 51'de ben mezun oldum ama o boşluk senesinde abim filmciydi, Tarzan İstanbul'da çekmişti. Nedense beni stüdyoya çağırdı, yardım etmemi istedi kendisine. Benim film hayatım böylece stüdyoya girmekle başladı. Abimin bende çok önemli hakkı vardır. Sinemadaki bulunuşumun asıl sebebi abimdir. Çünkü abimi 33 yaşında kaybedince abimin çalıştığı bütün firmalar, yani Erman Film olsun, Duru Film olsun, bütün filmlerinin kurgularını bana yaptırttılar. Ve böylece benim stüdyodaki kurgu hayatım başlamış oldu. Ve ben zannediyorum ki abim gibi bir ikinci adamın Türk sinemasına gelmesi çok zor. Yılmaz Atadeniz,
Kafasına takılan ben de yönetmenlik yapamaz mıyım sorusundan sonra setlerde asistanlık yapmaya karar verir. Atıf Yılmaz'ın 1957 yılında çektiği Gelinin Muradı filminde asistanlığa başlar. Daha sonra Kalpaklılar, Hazreti Ömer'in Adaleti ve birkaç filmde daha dostu Nejat Saydam'a asistanlık yapar. Sonrasında Sırrı Gültekin ve Nişan Hançer'in asistanı olup bu filmlerin tüm stüdyo işlerini de kendi yapar. Atadeniz 1961 senesinde Naciye Armağan Hanım'la evlenir. Evliliklerinin 2. yılında kızları Ümit, 1966'da ikinci kız çocukları Işık ve 1970 yılında ise ağabeyi Orhan'ın adını verdikleri oğulları doğar. İlk filmi Yüz Karası kendisine teklif edildiğinde erken yaşta talihsiz bir şekilde kaybettiği ağabeyinin mirası olan kurguculuk mesleğini sürdürür. Çektiğimiz filmlerin firması Kurt Film, Mehmet Arancı'ydı. Dedi ki bundan sonraki filmleri Yılmaz sen çekeceksin dedi. Ya Mehmet abi ben hazır değilim dedim. Daha çalışmam lazım. Yaşım 29'du o sıralarda. Hayır dedi bu filmi sen çekeceksin. Yüz Karası diye bir filmdi. Bunun senaryosunu hazırladık. Turgut Özatay, Muhterem Nur'la o filmin çekimlerine girdik. Yüz Karası filmini 1963'te çeker. Ne acıdır ki bu film günümüze ulaşamamıştır. Yüz Karası'nın çok iş yapmasının ardından Mehmet Arancı, Atadeniz'e Yedi Kocalı Hürmüz filmini de çektirir. Onun arkasından Yedi Kocalı Hürmüz'ü de sen çekeceksin dedi. Sadık Şendil'le Yedi Kocalı'nın ilk versiyonunu ben çektim. Ama kocalar çok enteresandı. Kocalardan biri Öztürk Serengil, Necdet Tosun, Efkan Efekan, Hüseyin Baradan, Sami Azinses, Erol Günay'dandı ve asıl önemli, herkesin çok sevdiği Ahmet Tarık Tekçe başta oynuyordu. Ama Ahmet Tarık Tekçe sese geldiği zaman ne zaman gideceğim diyen bir adamdı. 3 seti birden günde idare ediyordu. Suna Peykursal'da Mehmet Arancı ısrar etti. O sırada ben Metin Aksan'ın çektiği Susuz Yaz filmini seyretmiştim. Hülya Koçyiğit diye bir kız oynuyordu ve ben kızı çok beğenmiştim. Suna Pekursal'ın yerine muhakkak bu kızın oynamasında ben ısrar ettim ama Mehmet Arancı Suna Pekursal diye tutturunca malın sahibi o, mecburen o oynadı. Duruşu, silah kullanması, atlaması çok sinemasaldı dediği Yılmaz Güney ile dostu Nuri Akıncı'nın Kasımpaşalı filmini kurgularken tanışır. Akıncı'nın isteği üzerine filmi uzatıp 2 film çıkarmak için ek sahneleri de kendi çekip Kasımpaşalı ve Kasımpaşalı Recep olmak üzere 2 film yapar. Bu filmler sayesinde tanıdığı Yılmaz Güney'in oyunculuğu onu büyüler. Güney ile 1965 yılında peş peşe Dağların Oğlu, Kahreden Kurşun ve Kan Gövdeyi Götürdü filmlerini çeker. 7 Dağın Aslanı. Evet, büyük masraflar, büyük emeklerle meydana filmin adı 7 Dağın Aslanı'dır. 7 Dağın Aslanı, Yılmaz Güney'in en büyük, en güzel filmidir. Bendeki en önemli ivme kazanmamın sebebi Yılmaz Güney'le filmler çevirmem oldu. İki Yılmaz'ın tanışması, 60 ihtilalinin sağladığı kimi özgürlüklerin kısmi de olsa kullanımı açıldığı döneme denk gelir. Sansür nedeniyle işlenemeyen bazı konular bu sayede beyaz perdeye aktarılma imkanı bulur. Yılmaz Güney'in oynadığı Ferit Ceylan'ın İkisi de Cesurdu filmi Anadolu'da büyük başarı elde eder. Güney 1964 ve 67 yılları arasında oynadığı 59 filmde hep ezilmiş, haksızlığa uğramış, mahpus damlarındaki tutsağı oynamıştı. 60'ların ilk yarısında toplumun büyük kısmının sindirilmiş ve haklarını arayamamış olması
beyaz perdede etkisini gösterir. Halkın yapamadıklarının bir başkası tarafından kendi adlarına yapılıyor olması nedeniyle sıradan bir adam olan film karakterine bağlanırlar. Atadeniz her zaman halkın ne istediğini çabuk anlayıp onlara istediğini verebilmiştir. Onun için sıkı sıkıya sarılır Yılmaz Güney'e. Halk onu ister çünkü. İnsanlar ezilmişin ezene karşı mücadelesini görmeyi ve intikamından haz almayı ister. Atadeniz'in Yılmaz Güneyli filmleri onların istediğini verecek türdendir. Yılmaz'ın çok enteresan bir durumu vardı. Yılmaz büyük firmalarla değil, küçük firmalarla tercih ediyordu çalışmasını ve onları takviye ediyordu. İşin en enteresanı da Yılmaz'ın bütün filmleri bölgelerde rekor kırdığı halde İstanbul sinemalarında Yılmaz Güney filmlerini o devirde oynatmıyorlardı. Size geçmiş olsun. Ben sonra sizi ararım. Yani Yılmaz Atadeniz'i bir de ülkemizdeki Yılmaz Güney efsanesinden ya da Yılmaz Güney gerçeğinin ortaya çıkmasından soyutlamak da pek doğru olmaz. Belki de Yılmaz Güney yapan o ilk serüven filmlerinde ilk harcı koyan kişilerden birisi de Atadeniz'dir. Belki Yılmaz Güney o dönemdeki bu filmleri çekmeseydi umuda, babaya, acıya, ağıta, arkadaşa, belki de yol ve duvara kadar giden serüvenini bu şekilde tamamlayamayabilirdi. Çünkü bu avantür filmleriyle tanınmış, sevilmiş, popüler olmuş, daha sonra da bu zemin üzerinde bu filmleri inşa etmişti. Evet, belki de Yılmaz Güney'in sinemasında, Yılmaz Güney'in daha sonraki sinemalarına olanak sağlayan ilk haçta Atadeniz'de mutlaka bir emeği vardır. Ve Yılmaz Güney yapan o filmlerde mutlaka bir payı vardır. Yedi Dağın Aslanlarını çekiyorum. Kadir Savun oynuyor. Nebahat Çehre, Yılmaz Güney, Erol Taş, Kadir Savun, Danyal Topatan, Faruk Panter. Bir tarafta karşısında Cahit Irgat, Tuncer Necmioğlu, Sevda Ferda oynuyor. Dedi ki Kadir, bana beygir getiriyorlar, ayaklarım yere değiyor dedi. Dedim ki, sana dedim öyle bir at getireceğim ki binmezsen bozuşuruz seni. Hayır dedi, bana doğru dürüst at getirin, binerim ben dedi. O sırada Yıldız Parkı'nda atlı polislerin ahırları var. Dedim ki Yıldız Parkı'nda o ahırdan 6 tane at getireceksin. Atlar sabahleyin geldim. Sevda Ferda suya girecek. Bizans prensesi. İşte onun 6-7 tane nedimesi var. 2-3 tane Bizans askeri var orada bekleyen. 10 tane eşkıya var. Hücum edecekler. Bizimkiler atla gelecekler. Eşkıyalardan işte prensesi kurtaracaklar. Yılmaz Güney ile Sevda Ferda arasında kontak başlayacak. Böyle bir sahne çekeceğiz. Hadi atlarla gelin dedim. Atlarla geldiler. Atlar geldi ama atlar altından gitti Kadir'in. Kadir o büyük cüssesiyle o boylu, insan boyundaki beli olan attan aşağıya düştü. Düştü, toz duman, başladı söylenmeye. Bu ata bindirenin de, binenin de, ya dedi Yılmazcığım dedi, ben ata binemem. Benim de pratik zekam hemen çalışır. Dedim ki sen attan fazla koşuyorsun. Onlar 4-5 atla gelirken bu tepeden koşarak inecek, önlerine çıkacak. Öyle çekeceğiz sahneleri. Peki öyleyse dedim. Nebahat'le başta olmak üzere geldiler. Gelirken Nebahat'in atı ürktü. Ürkünce Nebahat kendini arkaya verdi. Arkaya verince o at aşağı inecek, ağaçlardan aşağı inecek yola ve Nebahat'in kafası vura Allah göstermesin Nebahat'i kurtarma ihtimalimiz hiç yok. At tutacak adam da yok yani. Orada bir adam o atı tutamaz, o dev gibi atları. Ama Yılmaz'la Nebahat arasında bir aşk başlamış vaziyette. Ve Yılmaz atıyla
kendi ayaklarını, şimdi Nebahat özengilerden ayağını çıkartamıyor, atın arkasına yatmış durumda. İşin enteresanı, Yılmaz atıyla bütün ayaklarını çıkartmış, atının yanına yanaştı ve Nebahat'i belinden kavradı. Cengiz Tacar diye bir kameraman arkadaşım var. Ben de biraz gaddarım galiba. Dedim ki sakın stop edeyim deme, her şeyi çekeceksin dedim. Ve bunun üzerine Yılmaz özengiden çıkartmasını istiyor ama Nebahat özengiden çıkartamıyor. İki at devamlı böyle yan yana gittiğini düşünün. Allah'tan Yılmaz ne kadar asıldıysa Nebahat'e, atın bel kemeri koptu. Bel kemeri kopunca eğerler boşaldı. Nebahat'in eğeri boşaldı. Eğer boşalınca Nebahat yere düştü ve bayıldı. Yılmaz geldi bana, dedi ki Yılmaz abi sen kavga falan çekeceksin. Ben bunu dedi bir aşağıya indirim, bir doktora göstereyim, getireyim dedi. O, Türk sinemasının avantür ve fantastik film yönetmenleri arasında ilk akla gelen isimdir. Yüz Karası filmiyle yönetmenliğe başlayan Atadeniz, çektiği tüm filmlerde macera sahnelerindeki ustalığını en iyi şekilde kullanır. Filmlerinde kavga sahneleri çok gösterişli olsa da çocuksu düşlerinden olsa gerek kimse yaralanmaz, kan akmaz ve silahlar yerine yumruklar konuşur. Yılmaz Atadeniz'in avantürü seçmesindeki bir diğer neden ise toplumun beklentilerini çok iyi bilmesinden kaynaklanabilir. Çünkü çoğunlukla kırsal kesim insanına seslenen bu filmlerinde seyirci profilini de göz önünde tutmuştur. Seyirci profili ise kahramana gereksinme duyan ve belki de yaşamında, gerçek yaşamında karşılaştığı olayların üstesinden gelemeyen kişileri bir ferahlatma, onları bir huzura kavuşturma işlevini de yüklenmiştir. Önce Yılmaz Atadeniz toplumun ilgi odağını çok iyi tespit eden bir yönetmen. Klink bilindiği gibi bir akşam gazetesinin 2. sayfasında çıkan bir serüven, biraz erotik dozu olan ve aksiyonu bol olan bir resimli romandı. Önce bunu etiyle kanıyla sinemaya perdesine getirebilmek, yaşayan bir anti kahraman haline getirmek büyük bir beceridir. Klink tabii alışılmış kahraman skalasına baktığımız vakit aykırı bir kahramandır. Çünkü somut bir şey değildir. Sonuçta bir iskelettir. İyilikle kötülüğü barındırır. Ayrıca kötülükleri de kişisel olmaktan daha çok dünyayı ya da o toplumu değişim dönüşüme uğraştıracak bir güce sahip olan bir kötülüktür. Ele avuca sığmaz, beceriklidir, acımasızdır ama bazen nedamet edip merhamete de gelebilir. Çarpışık bir kahramandır. Hemen özdeşleşebileceğiniz bir kahraman değildir. Ama hemen antipati duyacağınız bir kahraman da değildir. Yani yumruklarıyla sevişir, dudaklarıyla öpüşür, her türlü insan zafiyetlerini ve erdemleri üzerinde taşıyabilir. Ki o devirlerde artık artistler paylaşılmıştı. Mesela Türkan Şoray'dan, Hülya'dan, Filiz'den katiyetle tarih alamıyordunuz. Ben kendi kafamda öyle bir film yapayım ki bunlar olmasa bile o film 1. sınıf hasılat yapsın fikrinin arkasında durdum ben. Ve onun için fantastik filmlere yol açtım. Mesela bir Klink filmi müthiş hasılat yaptı. Bu evi Klink'in Eskişehir hasılatıyla aldığımı söyleyebilirim. Klink ölmediğini herkese ispatlamak için ülkemize gelen dünyanın en zengin kadını olan güzeller güzeli Avusturyalı prensesin dillere destan muhteşem mücevherlerine göz koymuştu. Klink için kolay bir avdı. Otel odasında prensesi öldürüp mücevherleri çalıp kayıplara karıştı. Ama uçan adam onun peşini bırakmadı. Klink'i Galata Kulesi'nde yakaladı. Klink'le aralarında müthiş bir kavga başladı. Kavga Galata Kulesi'nin Kurşunlu Tepesi'nde devam etti. Sonunda Klink uçan adamla kavgasında yenilip
kuleden aşağıya düştü. İnsanlık böylece Kling gibi bir tehlikeden uçan adam sayesinde kurtuldu. Bu Killing davası da burada biter. Hayır sayın seyirciler. Killing davası bitmedi. Her taşın altından çıkan Killing'in bir sürprizi bu. Herkes Killing'in öldüğüne inanıyordu. Belki sizler de bundan evvelki filmde Killing'in öldüğüne inandınız. Hayır, yine gazeteler sütun sütun yazı yazacak, müezziler Killing yaşıyor diye bağıracak. Kling'i çekiyoruz. Galata Kulesi'nde final çekiyoruz. Yıldırım, şimdi resimleri var zaten, göreceksiniz. O Yıldırım Gencer o balkon kısmında dışarıda tek eliyle durabiliyor. Burada bugünkü aktörlerin hiçbirine o hareketi yaptıramazsınız. 2, ondan da vazgeçtik. Ben fazla doyumsuzum. O sırada tamir ediliyor. Tamirde iskele var. İskeleden ben tutuna çıktım. Nereye çıktım? Galata Kulesi'nin kurşunlu şapka kısmına çıktım. Ve oraya hem Kling gelsin dedim, hem uçan adam gelsin. Onlar geldiler. Kameramana da gel diyorum. Rafet Şiriner, sen delisin. Senin çoluk çocuğun var. Düşünmüyorsun. Ulan tutunacak yerin yok. Dedim ki sen çekmiyorsan Ferhat diye asistanı var. Hala yaşıyor o çocuk. Onu gel bakayım sen dedim. Tabii biz emir edince herif asker gibi geldi, yukarıya çıktı. Yalnız durduğumuz yer nasıl biliyor musunuz? Şurası 40 metre aşağısı. Ben bu kenarda duruyorum. Benim korkum yoktur. 40 metreden elimde tutacağım ve kavga çekiyoruz. Galata Kulesi'nden göründüğü zaviye Galata Köprüsü bütünüyle görünüyor. Bütün Eminönü görünüyor. Hayal aleminin çizgi romanlarında büyüyen düşlerin çocuğudur. Bu düşlerini Türk sinemasına kazandırdığı onlarca filmde göze çarpan en önemli unsur olarak görebiliriz. Türk sinemasında fantastik sinema moda akımını başlatan film olarak tarihe geçen Killing, onun bu düşsel hayallerinin ürünüdür. 67'de Killing ile başladığı fantastik filmler serisine Casus Kıran, Maskeli Beşler, Maskeli Beşlerin Dönüşü, Zorro, Zorro'nun İntikamı, Maskeli Şeytan filmleriyle de devam eder. Tamer Yiğit ve İrfan Atasoy başta olmak üzere birçok oyuncuyla çalışır. Bu filmler onun fantastik hayal dünyasına Türk seyircisini de tereddütsüz çekmiştir. Kara eldiveni kurtarmayacak mı? O işi sonra düşünürüz. Lambayı söktü. Doktor Şeytan'ın marifeti. Atadeniz'in Killing ve Maskeli Beşler'le serbest bıraktığı çocuksu hayalleri durmak bilmez. 1972 yılında da kendisinin yazıp yönettiği Yılmayan Şeytan'ı çeker. Garip miğferli Bakırbaş, aşırı karikatürize edilmiş müthiş dedektif Sherlock Holmes, ölüm saçan teneke robot, şeytani bilim adamları Yılmaz Atadeniz'in hayal dünyasının cömertçe perdeye aktardığı fantastik öğeleridir. Sadece Anadolu'da gösterim imkanı bulan Yılmayan Şeytan, daha sonra telif haklarının gevşekliğinden yararlanılarak İtalya'ya satılır. İşbilir İtalyanlar, filmin adını Görünmeyen Batman, yönetmenin adını Robert Gordon ve diğer jenerikte yer alan herkesin adını değiştirerek filmi satar. Hatta o kadar ileri giderler ki, Görünmeyen Batman adıyla filmi Türkiye'ye tekrar satmaya çalışırlar. 1974'te Atadeniz, yapımcı oyuncu İrfan Atasoy'la bir kez daha bir araya gelerek Dört Hergele filmini çekmek ister. Atasoy, bu kez Avrupa'ya açılmak arzusuyla İtalyanlarla ortak yapım arayışındadır. Bu konuda temaslar kurar. Filmde hergelelerden ikisini kendisi ve Fikret Hakan'ın, diğer ikisini de İtalyan oyunculardan Gordon Michel ve Richard Harrison'ın oynamasını ister. Teklifte bulunur. Bir süre yanıt alamayınca projeden vazgeçilir.
Ama bir süre sonra Harrison ve Michelle Türkiye'ye gelip filmde oynamak istediklerini söylerler. Teklif yapılmıştır ama filmin senaryosu ortada yoktur. Atadeniz her zaman olduğu gibi filme senaryosuz başlar. Filmin senaryosu günü gününe yazılır ve film öyle çekilir. Özenli çekimler, kusursuz mekan kullanımı, oyuncuların dengeli yönetimi, aksaksız gerilim ve sürpriz bir final, dört ergeleyi Avrupa'yı ışıltıları olan bir film haline getirir. Böylece film, Atadeniz'in en iyi macera filmlerinden biri olur. Film, İstanbul ve Anadolu'da başarılı bir gişenin ardından depoya konur. Bir süre sonra bir İtalyan yapımcı kendi ülkesinde piyasaya iddialı bir avantür film sürer. Bu film, Dört Ergele'nin ta kendisidir. Jenerikte Yılmaz Atadeniz yerine yönetmen olarak Jerry Mason, Fikret Hakan, Feri Cansel, Erol Taş, Altan Günbay yerine ise Tony Tiger, Olga Petrova, Ferita Gendel, Alice Linney, Cesar Nizica ve Nicole Morelli gibi isimler yer alır. İtalyanların bu filme yönetmen ve oyuncuların isimlerini değiştirmekten başka tek katkısı müziklerini yeniden yapmak olur. Ve Zorro'nun filmine girdik, çalışıyoruz. Zorro malum şelalenin altından geçecek ve beyaz atıyla geçecek. Fakat 35 milimetre film olduğu için kaç tane girişi çıkışı varsa hepsini çekmek durumundayız. Şimdiki gibi videoda bir kere çekip tekrar kullanmak durumunda değiliz. Negatif olduğu için tek tek filmin içerisine koymakla yükümlüyüz. O sahneyi hazırladık. Suyu çocuklar sette suyu değiştirdiler. Bir mağara ağzından üstünden akıyor hale getirdiler. O muhteşemdir. Set kamera arkası denen kişileri kutlamak lazım gelir Türk sinemasında. Muhteşem adamlardı. İkincisi çekmeye başladık. Ya her sudan giriş çıkışta hayvan yavaş yavaş esmerleşmeye başladı. Ben set amirine döndüm, Naci, Yılmaz abi beyaz at bulamadık, boyadık, başka çaremiz yoktu. Ulan kaçma, bir taraftan kaçıyor, benden korkuyor. Bir taraftan da bu lafları söylüyor. Oğlum kaçma, sen muhteşem bir iş yapmışsın. İş kalmasın diye boyamışsın. Yalnız badanayla mı boyadın? Yağlı boyayla boyarsan bu at ölür. Nefes alamaz dedim. Ali Alvarez ve adamlarıyla sizin hakkınızı korumak için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Tabii Yılmaz Atadeniz'de anılarımız çok. Film avantürü olunca bütün estanteneler bir arada tutmuyor. İşte Halkalı'da bir demir köprüde çalışıyoruz. Bir tren gidecek. Üstünde Meksikalılar var. Trenin içinde cephane var. Biz de trenden aşağı atlayacağız köprüye. Kamerada altta. Demir köprüde zaten duracak yer bir 20 santim, 30 santim. Maskeli beşler olarak oraya sıralandık. İşte tren geliyor. Üstünde Meksikalılarla beraber. Biz bunun üstüne atlayacağız Meksikalılarla. Orada kavga edeceğiz, dövüşeceğiz. Her neyse. Tren geldi, bir dumanını attı. Kara trendi. Attığı zaman trenin alttan geçişi hiç gözükmüyor. Trenin araları saniyenin 1/10 kadar böyle tık 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 geçiyor. Aşağısını göremiyorsunuz. Ben ya Bismillah dedim, bıraktım. Nasıl bıraktığımı da kendim de bilmiyorum yani. Benim arkamdan bir arkadaş daha atladı. Geriye kalan diğer maskeli karakterlerini oynayan arkadaşlar atlayamadı. Bu defa Yılmaz tekrar dedi. Tekrarına imkan yoktu o sahnenin zaten. Ya tekrar falan dedi. Yılmaz dedim olmaz, ben atlamam. Bir daha atlamam. Atladım ama yani enayice bir atlayıştı. Hiç onun riskini görmeden yaptığım bir hareketti. Bir ikinci defa denenmesi aptallık olacaktı. Ben atlamam. Sen atlarsın, ben atlamam. Böyle bir hadisemiz var maskeli beşlerde.
Maskeli Beşleri çekerken hep sinemada görürüz. At koşar, trene kadar yanaşır, trende kovboy trene geçer. Ben o sahneyi trene geçer sahnesini yapmaya çalıştım. Atlar değil trene yanaşmıyorlar bile. Yanaşmak ne kelime? Yanaşmıyorlar bile. Bunun üzerine ne yapacağız? Kolayı var dedim. Siz attan inin, kameranın sağından çıkın, çıktılar. Halkalı'da bir demir köprü vardır. Köprüye zaviye aldık. Köprünün iki tarafı var böyle. Çıkılıyor yukarıya. Ne yapacağım ben? Treni geçireceğim alttan, üstten demir köprüden trenin vagonunun üstüne atlatacağım. Başka türlü herifleri içeriye koyamıyoruz ki. Atlar yanaşmıyor çünkü. Çıktım yukarıya. İlk önce ben ne yaparsam ilk önce ben bakarım. Çıktım yukarıya. Zamanında o köprü yapılmadan evvel orada tahta köprü varmış. Tahta köprünün suyun içinde kasıkları duruyor. Yani çıkan insanın suya düşmemesi lazım. Daha doğrusu oraya muhakkak çıkacaklar da ama ben bir kere de çekmem lazım. İkincisi yok planın. Şimdi bir tarafı ayarladım. En başta Tamer Yiğit, arkasından çıkacak. Yıldırım Gencer, onun arkasından Tonto çıkacak. Buradaki demire de Yılmaz Köksal, Yusuf Sezgi, en sonunda Süleyman çıkacak bu iki tarafa da. Sonra ikinci planı böleceğiz. Ben döneceğim, trenin gelişini çekeceğim. Böleceğiz, ikinci planda da trene atlayış çekeceğiz. Şimdi birinci planı koydum. Koşun dedim. Koştular. Tamer, Yıldırım, Tonto koştular. Demirlerin üstüne çıktılar. Buradan hemen Yılmaz Köksal, Yusuf Sezgi, Süleyman'a. Süleyman koştu. Demire adımını attı. İkinci adımını atarken Süleyman konuşuyor. Yılmaz abi bende vertigo hastalığı var. Ben yükseğe çıkamam. Ulan bunu daha evvel söylesene. Dedim ki 2 adım daha atacaksın. Ben kamerayla trene yönüm. Trende gelişi çekeceğiz. Velhasıl zorla ona 2 adım attırdık. Trene döndüm. Trenin gelişi. Bunlar hep zorluklar. İkinci plan başka zaviyeden trenin gelişinde üstten atlıyor. Diyorum ki trene önünüze bakmayın, vagona. İleriye bakın, öyle atlayın. En fazla atlayacakları mesafe 40 santim bile yok yani. 60 santimlik yere atlayacaklar. Zor zoruna 4 kişiyi atlattık, o sahneyi bitirebildik. Yani bütün bunlar avantür film çekerken başından çeken olaylar. Kıbrıs Türklerine Rumlar tarafından yapılan katliamı anlatmak amacıyla başrolünde Behçet Nacar'ın oynadığı Komando filmini yazar. Ama uluslararası gerginliğe neden olacağı korkusuyla sansüre takılır ve Rumların kıyafetlerini çıkarıp hayali bir Güney Amerika ülkesinin askeri kıyafetlerine dönüşür. Hayali bir ülkenin iç savaşını anlatan bir film olarak beyaz perdeye yansır. 1970'li yılların ortalarında televizyonun yaygınlaşmasıyla Türk sineması büyük bir krizle karşılaşır. Sinema salonları kapanır, yapım şirketleri iflas eder. Çaresiz kalan bir kısım yapımcılar ve yönetmenlerse seks filmleri ve erotik filmler çekerek ayakta kalmaya çalışır. 1970'li yılların başında tarihi ve fantastik filmler çeken Yılmaz Atadeniz, önceleri dirense de sonradan birkaç filmde de olsa bu furyaya katılan yönetmenler arasında yer alır. Çektiği bu erotik filmlerin bir kısmının erotik sahnelerinin kendisinden habersiz çekilip eklendiğini söyler. Bir kısmı çekim formatı ve sahneler olarak filme sonradan eklenmiş gibidir. Ama bazıları senaryoyla bir bütün olarak çekildiği belli olacak şekildedir. Bu altınları mücadelemiz için harcayın. Kafkas Kartalı. Yaşasın Kafkas Kartalı! Yaşasın Kafkas Kartalı! ...70'li yılların ikinci yarısından sonra başlayan seks filmleri furyasına Yılmaz Atadeniz de hayır dememiştir. Fakat onun yaklaşımı daha başkadır. Yine sinemasal özellikleri olabilen, seksi bir güldürü dozunda anlatabilen ama onun da ötesinde
avantürden kalma alışkanlıkları ya da becerileriyle o seks filmlerinde bile avantür sinemasının tüm özelliklerini yansıtan, özellikle uzun uzadıya anlatılan tecavüz sahneleri ve onun ardından gelen iyilerle kötüler arasındaki savaşım bir seks filmlerinde bile avantür, fantastik veya serüven filmlerinin bir kokteyli ama hoş bir kokteyli ortaya koymuştur. Çünkü Yılmaz Atadeniz'in sinemada kadınlarla olan ilişkisi hep utangaç kalmıştır. Belli bir oranda kalmıştır. Kadınları sömüren değil, kadınları biraz avantür olarak ortaya koyan bir şeydir. Kahramanlar sevgilileriyle uzun uzun öpüşmezler. Sevişme sahneleri pek fazla yoktur. Varsa bile ancak olay örgüsünü tahrik etmek için yapılan sahnelerdir. Yani kadınlara Yılmaz Atadeniz o çocuksu düşlerle donandığı için hep utangaç yaklaşmıştır ve kadınları bir seks sömürüsü olarak değil, aksine kadınları bir avantür ya da olayların başlangıç ve sonuçlanma nedeni olarak ortaya koymuştur. Onun için Yılmaz Atadeniz'in belki de seks filmleri kategorisine girecek ama asla bana göre girmeyecek olan o filmlerinde bile seksten daha çok biraz güldürü, biraz espri, hafif bir taşlama, ironi ama onun da ötesinde o serüven duygusunun getirdiği bol aksiyonlu kavga sahneleri vardır. Seks burada avantürün içinde sadece bir garnitürdür. Yılmaz Atadeniz, erotik film furyasının geçerliliğini yitirmesinden sonra tekrar bildiği, alışık olduğu türlerde film yapma işine geri döner. Ama artık filmlerinde o çocuksu hayallerinin kattığı naifliği pek yineleyemez. Atadeniz, 1982'de de iç içe film çekme yöntemini sürdürür. Aynı mekan ve hemen hemen aynı oyuncularla Kanije Kalesi ve Son Akım filmlerini çeker. İki film birbirinin devamı gibidir. Atadeniz için kişilerin Akıncı, Yeniçeri, Killing, Zorro veya Ringo olması hiç önemli değildir. Kavga kavgadır ve kavga teknikleri hiç değişmez. Filmin türü, dönemi ve kavga nedeni ne olursa olsun kavga teknikleri hep aynıdır. Tam hesapladığımız gibi oldu. Nasıl da hemen kurduğumuz... Çok şaşırdık. Fakat Türk sinemasında böyle bir girmeler vardır yani. Ya Maskeli Beşler gibi bir ara kovboy filmleri çekildi. Muayyen arkadaşlar oynadı. Bir takım arkadaşlar bunun reisini yaptı. Onlar da o günde Avrupa sinemasından ya da Amerikan sinemasından esinlenerek gelen filmlerdi. Halk tuttu, beğendi, yadırgamadı. Halbuki yani bizde bir Zorro'nun yerini bir Efe alması lazımdı. Bizim Zorro'muz Efe'dir. Efe filmleri bu kostüme yahut da avantüre yaklaşık Avrupa tarzı, Avrupa kahramanlı filmler kadar iş yapmadı. Bir filmini Kıbrıs'ta çekerken sansür nedeniyle film yasaklanıyor ama o hiç ara vermeden gidip onu adı bilinmeyen bir Güney Amerika ülkesinde çekebiliyor. Çünkü o filmin Kıbrıs'ta, Güney Amerika'da veya dünyanın herhangi bir yerinde çekilmiş olması seyirci için önemli değildir. Atadeniz için de önemli değildir. Çünkü ister Kıbrıs'ta, ister Güney Amerika'da veya Afrika'da nerede çekilse çekilsin anlatmak istediği tek bir şey vardır. İyiler iyiliğin yanında yer alacak, kötüleri yok edeceklerdir. Atadeniz, komedilerde, avantür ve fantastik filmlerde olduğu kadar başarılı olamaz. Kaçıp kovalamaya, itiş kakışlara dayalı kaba güldürü türünün türüklerini benimser. Güldürülerinde avantür filmlerinden ya da fantastik filmlerinin bazı sahnelerinden alıntılar yapar. Atadeniz, 80'li yıllarda bir dizi Müslüm Gürsesli filmler de yapar. Bu filmlerde Müslüm Gürses'in sesinden yararlanır ve her filmde en az 3-4 şarkı seslendirir. Avantür filmlerin ustası Atadeniz, arabesk kökenli filmlerden farklı olarak bu filmlere duygusallıktan çok hareket ve macera katar. Bu filmlerde duygusallığı sadece daha sonraki kavga sahneleri için tetikleyici etken olarak kullanır. 1990'lı yıllarda kendisine yeni bir çıkış yolu arayan usta yönetmen, 3 filmlik Afacan serisini çeker. Bu filmler çekildiği dönemde Türk sinemasının en zor dönemini geçirmesi nedeniyle beklenen ilgiyi göremez.
bir film çekerken o filmden 3 film çıkarmaktır. Ki çoğu filmi böyledir. Bir filmden 2 hatta 3 film dahi yapabilmiştir. Çünkü ana metin dediğim ana duygu elindedir. İyiler kötüler savaşacak ve bu kavga sahneleri estetik bir biçimde olacak. Film gerilimi buradan alacak. Ama bu kavga sahnelerinin nedeni ise ister aynı film içinde 3 film, ister 5 film olsun Atadeniz için zor değildir. O çünkü kurduğu, doğaçlama yaptığı çizgi içinde bütün bunları çözümleyebilen, nasıl çözümleyeceğini de bilen bir kişidir. Kahramanları ezmek, merhamet duydurmak, sonra da intikam peşinde koşturmak. En büyük kaybımın da ne olduğunu söylemem lazım. Hayatımda senaryolu çalışamadım ben. Sağlam senaryolar gelmedi. Yani bir Kafkas Kartalı geldi. Çok önemli. Bir Yemen'de bir avuç Türk geldi mesela. Yani bu beşi geçmiyor. Bu senaryolar beşi geçmiyor. Çoğu zaman setlerde senaryolar yazarak başladık. Filmlerin çift olması ondan. Mesela Maskeli Beşleri çekiyoruz. Senarist benim yanımda. Ben her çektiğim sahnenin başka bir sahneyle takviye olmasını istiyorum. Yazdırıyorum, film uzayıyor. Uzayınca Maskeli Beşler'in dönüşü oluyor. Yılmaz Atadeniz çoğunlukla doğaçlama film çeken ve bütün temayı da iyiler kötüler arasındaki savaşımın estetiğine bağlayan bir yönetmendir. Onun için senaryodaki ayrıntılar onun için pek önemli değildir. Hatta çoğu filminde senaryolar sette yazılır. Ama o ne yapacağını zaten önceden bilir. Çünkü o senaryoda yazılan olaylar onun esas temasının ardında kalan şeylerdir. Bu ne demektir? O bir kavga sahnesine başlattığı vakit zaten filmin omurgasını oluşturan her şeyi anlatabilir. Ama kavgaya neden olaylar ise senaryoda yazılanlardır. Bazen senaryoyu hiç gereksinme duymadan o bir kavga nedenini, iyilerle kötülerin çatışma nedenini ortaya çıkaracak yüzlerce formülü kafasında üretmiştir. Aslında ona göre çoğu zaman senaryo sadece ayrıntıdır. Esas olan avantür sahneleri, kaçma kovalama sahneleri, intikam alma yöntemleridir. Çoğu filminde genel hikayesinin neredeyse tamamını ilk 10 dakikanın içerisinde verir. İzleyeni ne olacağının değil, nasıl olacağının peşine takar. Senaryoları da hep nasıl olacağının peşindedir. İntikam onun rahatlama bölümü dediği final bölümünün vazgeçilmez unsurudur. Filmin tamamı seyirciyi intikam bölümüne hazırlar. Avantür filmde baştan senaryoda yazılan şeylerin bir kısmı olabiliyor. İmkansızlıklar dolayısıyla bir kısmı olamıyordu. Prodüksiyonlar Avrupa çapında bir prodüksiyon yahut da o bütçede filmler çekilmediği için prodüksiyon olarak zayıftı. Yani avantür film atlı çekiyorsanız 20 at istiyorsanız 5 tanesi geliyordu. İşte brandası yoktu, düşeceği yer yoktu, kalkacağı yer yoktu, dekoru yoktu. Tabii zeminlerde tabii şeylerle çekiliyordu. Tabii gelen bir senaryoya mekanı uydurmakta avantürde zorlanıyordu. O zaman mekana göre bazı diyaloglar değişiyordu veyahut da yazılıyordu. Ama bu imkanlar yahut da Avrupa'yı imkanlar içinde yahut da Amerikan sineması imkanları içinde Yılmaz Atadeniz rejisörlüğü altında bir film çekilse elbette ki çok büyük ses getiren bir film olurdu. Ama o imkanlar yoktu. Kısıtlı imkanlar içinde bunları başarmak bile çok büyük bir meziyettir bence. Yılmaz Atadeniz'in hangi türde olursa olsun filmini seyrederken her şeyden arınmış, yaşamdan kopmuş, sadece 2 saat bir başka dünyaya, bazen bir geçmişe, bazen çocukluğumuza, bazen düşleyip de ifade etmekten sıkıldığımız, utandığımız yerlere hepsini kafamızdan atıp onun filmlerine kendimizi bırakmamız gerekir. O zaman inanıyorum ki ben o bir zamanlar eleştirdiğimiz, ıskaladığımız, hatta çelme taktığımız filmlerde mutlaka herkesin çocukluğunda var olan, var olması mümkün olan, yarım kalan, tamamlanmamış bir puzzle'ın, bir duygu yükünün, bir eğlencenin, bir neşenin, bir umudun mutlaka bir izini görürüz.
Bu da az bir şey değil. Bu da bize Yılmaz Atadeniz'in sinemada armağan ettiği küçük bir hediye.